Vatozlar, denizlerin derinliklerinde sakin bir yaşam süren gizemli canlılar. Bu ilginç canlıların benzersiz özelliklerini merak ediyorsanız gelin vatozların dünyasına bir göz atalım. Bu ilginç varlıkların etçil beslenme alışkanlıkları vardır. Dipte yaşayan canlılar arasında salyangoz, karides ve istiridye gibi varlıklar başlıca besin kaynaklarıdır. Şaşırtıcı bir şekilde köpek balığı familyasından olmalarına rağmen köpek balıklarına av olabilmektedirler. Fok, deniz aslanı ve dev deniz canlılarına av olma potansiyeli de taşırlar. Tüm bunların yanı sıra her şey yolunda giderse 15 ila 25 yıl arasında uzun bir yaşam sürebilirler. Erkek ve dişi vatozları ele aldığımızda ilginç bir gerçekle karşılaşıyoruz. Erkek vatozlar üreme organlarına dair, dişi vatozlarsa doğurganlıklarına dair farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Bir erkek vatozun kuyruğuna yakın ve görülebilen bir noktada üremelerini sağlayan iki penis benzeri organı bulunur. Bu organa toka adı veriliyor. Dişi vatozlarsa erkeklerden aldıkları spermi 2 yıla kadar depolayıp saklayabilme özelliğiyle istedikleri zaman cinsel temas olmadan bile bebek sahibi olabiliyorlar. Yapılan araştırmalar dişi vatozların erkeklerden daha büyük boyutlara sahip olduğunu ve ortalama 22 yıl boyunca yaşayabildiğini gösteriyor. Erkek vatozlarsa genellikle 10 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Vatozlara dair dikkat çekici bir olay daha var. Balıkçıların bugüne dek ağına takılmış en büyük tatlı su balığının vatoz olduğunu biliyor muydunuz? 2022 yılının Haziran ayında Kuzey Kamboçya'nın Stan Tren bölgesinde balıkçılar bugüne dek en büyük tatlı su balığını yakaladı. Ağlara takılan bu balık 300 kilo ağırlığı ve 4 metre boyuyla neredeyse bir kamyonet boyunda olan vatozdan başkası değildi. Vatozlar kemiksiz ve kıkırdaktan oluşan iskeletleriyle bilinen deniz canlılarıdır. Uzun kuyruklarını genellikle savunma amacıyla kullanırlar ve bu kuyruklarında sert, keskin bir diken bulunur. Bu diken türler arasında yaygın olan ve genellikle zehir içeren bir savunma mekanizmasıdır. Ancak vatozlar genellikle tehlikede hissetmedikçe bu zehirli dikeni kullanmazlar. Bazı vatoz türleri de dikenleri dışında elektrik üretebilme yeteneğine sahiptir. Özellikle büyük türler, örneğin Atlantik torpido, 220 volt elektrik üretebilme özelliği taşıyor. Peki bu canlılar saldırgan mı? Onlardan korkmalı mıyız? İşte yanıtı. Vatozlar genellikle saldırgan değillerdir. Kışkırtıldıklarında savunma mekanizmalarını kullanabilirler. Dikenlerini kullanarak misilleme yapabilirler. Bu durumda dikenin içindeki zehir genellikle yetişkin bir insanı öldürmez. Ama yine de bu canlılarla etkileşimde bulunurken dikkatli olmakta fayda var. Diğer yandan bu kulağa çelişkili gelebilir ancak Avustralyalı çevreci ve televizyon programcısı Steve Irwin, Queensland eyaletinin Büyük Set resifinde çekim için dalış yaptığı esnada iri bir vatozun saldırması sonucunda hayatını kaybetti. Bu trajik olay 4 Eylül 2006'da yaşandı. Vatozun kuyruğundaki dikenin timsah avcısı programıyla tanınan Irwin'in göğsüne batması neticesinde dikendeki zehrin göğüs duvarına ve kalbine nüfuz ederek büyük travmaya neden olduğu doktorlar tarafından açıklandı. Bu olay korkunç bir olayı tetikledi ve Steve Irwin'in ölümünden sonra insanlar vatoz öldürme çılgınlığına başladı. Kısa bir süre içinde Queensland kıyılarında onlarca tür ölü ve sakatlanmış olarak bulundu. Neyse ki Irwin'in arkadaşı Michael Hornby, ölen kişinin isteyeceği şeyin bu olmadığını söyleyerek cinayetleri kınaması vatoz ölümlerinin önüne geçebildi. Vatozlar maalesef nesli tehlike altında olan canlılar arasında yer alıyor. Tüm canlılar gibi bu güzel varlıkları korumamız gerektiğini asla unutmayalım. Dünyanın birçok kıyı bölgesinde avlanmaları ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle vatoz türleri tehlike altında. 45'ten fazla türü Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olarak listelendi. Ne yazık ki son yıllarda vatoz sayısında ciddi bir azalış olduğunu bu liste ortaya koydu. Bunun diğer bir nedeninin de iklim değişikliği olduğu tespit edildi. Bu eşsiz canlılar sadece denizlerin güzelliklerini değil, aynı zamanda ekosistemin dengesini de korumada önemli bir rol oynuyorlar. Vatozların doğal yaşam alanlarını ve nüfuslarını korumak deniz ekosistemi için oldukça önemlidir. Vatozları ve diğer deniz canlılarını koruma çabalarımızı arttırmalı, bilinçli avlanma ve deniz ekosistemine zarar veren etkenlere karşı mücadele etmeliyiz. Unutmamalıyız ki doğanın bir parçası olan vatozları koruyarak sadece onların değil,
tüm ekosistemin sağlığını ve çeşitliliğini korumuş oluruz.